Tarih boyunca imparatorlukların yüzyıllar ve hatta binlerce yıl boyunca yükselip düştüğünü gördük. Çoğu insan tarihin kendini tekrarladığını söyler. Bu açıdan baktığımızda belki de en büyük ve en uzun süre hüküm süren imparatorluklar neyi doğru neyi yanlış yaptılar bunu öğrenebiliriz. Ben de böyle düşünerek yeni kısa bir seri oluşturmak istedim. Her neyse, lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Portekiz İmparatorluğu dünyanın gördüğü en güçlü deniz filolarından birine sahipti. Yani anlayacağınız denizci bir devletti. Krallık dünya üstünde 584 yıl boyunca hüküm sürdü. 4 kıtaya yayılan tarihteki ilk küresel imparatorluktu. İmparatorluk macerasına 1415'te Portekizlilerin Kuzey Afrika'daki Müslüman şehri Suda'yı ele geçirmesiyle başladı. İlerleyen yıllarda ise imparatorluğun toprakları Afrika, Hindistan, Asya ve Amerika'ya kadar genişledi. Bu yayılımcı politikasının yanında köle ticareti konusunda da sicili kirli bir devletti. Portekiz İmparatorluğu dönemine göre mükemmel silahları ve deniz üstünlüğünün yanı sıra şeker, köle ve altın ticareti için hızlıca limanlar kurma kabiliyetine sahipti. Bu sayede genişlemeyi başardı. Ayrıca yine hızlıca yeni yerler fethetmek ve topraklarını genişletmek için yeterli insan gücü de vardı. Ancak Portekiz İmparatorluğu bu büyüklüğünün bedeli olarak uluslararası baskı ve ekonomik gerginlikler gibi çeşitli faktörler nedeniyle yıkıldı. 1999 yılında Asya'daki ilk ve son sömürgesi Makuai Çin'e katılınca bu uzun imparatorluk dönemi de kapanmış oldu. En uzun süre hüküm süren imparatorluklar listesinde tabii ki de şanlı tarihimizin güçlü imparatorluğu bulunuyor. Osmanlı İmparatorluğu yükselişinin zirvesindeyken 3 kıtaya yayılmıştı ve çok çeşitli kültürleri, dinleri ve dilleri içinde barındırıyordu. İmparatorluk bu kültür farklılıklarına rağmen 1299-1922 yılları arasında 623 yıl boyunca hüküm sürdü. Osman Gazi, Bizans İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesiyle başlarda küçük bir Türk devleti olan Osmanlı'yı kurdu. Türklerin askerlikteki başarısı sayesinde imparatorluk yıldan yıla genişledi ve 1453 yılında tarihin akışını değiştirerek İstanbul'un fethini gerçekleştirdi. Daha sonra imparatorluğun toprakları Avrupa, Afrika ve Asya'ya kadar genişledi. Ancak her yükselişin bir düşüşü var tabii ki. Osmanlı'yı dağılmaya götüren çeşitli nedenler var. Kanalı takip edenler bilirler. Sonuç olarak 1. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Sevr Anlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu bölündü. 1922 yılında gerçekleşen Kurtuluş Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı ve anka kuşu misali küllerinden Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Milattan sonra 800'lü yılların başında kurulduğu düşünülüyor. Bu imparatorluk hakkında o dönemde yapılan dev bir tapınak şehir haricinde pek bir şey bilinmiyor. Kamboçya'daki Angkor Wat Tapınak şehri, turistlerin Asya'da en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olmanın yanında Güneydoğu Asya'nın çoğuna hükmeden Khmer İmparatorluğu'nun da başkentiydi. Ormanların ortasında bulunan Angkor Tapınağı Hindu tanrısı Vishnu'ya adanmıştı. Khmer büyüyüp genişledikçe kralların yaptırdığı dev tapınakların, manastırların sayısı artmış, tapınaklar ekonomik ve siyasi gücünde merkezi haline gelmişti. Tapınaklarda yaşayan din adamlarının, öğrencilerin ve hizmetlilerin sayısıyla beraber halkın üzerine binen vergi yükü de artmıştı. Tapınak duvarlarındaki yazılardan öğrenilene göre halk tapınakları beslemek için elinde avucunda ne varsa getirip bağışlamıştı. Düzen böyle devam ederken Khmer İmparatorluğu da 13. yüzyılda gerilemeye başlamıştı. 15. yüzyılda Siam Krallığı'nın saldırısından sonra 629 yıllık Khmer medeniyeti sona ermişti. Halk Angkor'u tamamen terk ederek göçtü. Orman, Angkor ve tapınakları sarmalayarak yüzyıllarca gözlerden uzak kalmıştı.
Ta ki Fransızlar gelene kadar. 1860 yılında ormandaki kalıntılar söylentisini duyan Fransız Henry Mout, yerel halkın yardımıyla Angkor-Wat'a ulaştı ve böylece günümüzde ziyaret merkezi haline geldi. Sonuç olarak 802 yılında kurulan imparatorluk 629 yıl boyunca hüküm sürdükten sonra 1431 yılında yıkılmıştı. Günümüzde Çad, Kamerun, Nijer, Nijerya ve Libya topraklarına karşılık gelen ve Kanem-Bornu İmparatorluğu ya da Sultanlığı adıyla bilinen bu imparatorluk 11. yüzyılın sonlarında İslamiyet'i benimsemişti. Kanem İmparatorluğu 700 yılında kuruldu ve 1376 yılına kadar 676 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Kanem İmparatorluğu ve insanların nasıl yaşadığı hakkında çok az şey biliyoruz. Bildiklerimizin çoğuysa 1851 yılında keşfedilen Girgam adlı bir metinden geliyor. Metne göre halk ilk önce 700 yılında bir şehir olarak kuruldu. İmparatorluğun tarihi Duguva ve Sayfava olmak üzere iki farklı hanedan arasında bölündü. İkincisi İslam'ı ülkeye getirmek için itici bir güç oldu. İmparatorluk kralın çevresindeki kabilelere karşı savaş ilan ettiği bir dönemde dahi genişlemeye devam etti. Bölge için tasarlanan askeri sistem, askerlerin fethettikleri topraklarla ödüllendirildiği ve babadan oğula geçen kalıtsal asalete dayalı bir hükümet sistemini yarattı. Ancak bu sistem bölgeyi zayıflatan ve onu saldırılara karşı savunmasız hale getiren bir iç savaşla sonuçlandı. Bulala işgalcileri 1376 yılında bir isyan başlattı ve sonunda tüm Kanem İmparatorluğu'nun bölünmesine yol açtı. Etiyopyalılar 1000 yıl boyunca uyudular ve bu sırada kendilerini ve dünyayı unuttular diyor tarihçi Edward Gibbon. Aslında haksız da sayılmaz. Çünkü 837 yıl hüküm sürmüş olan bu imparatorluğun günlük faaliyetleri hakkında şaşırtıcı derecede çok az şey biliyoruz. Ancak kesin olarak bildiğimiz şey ise Avrupalıların Afrika'daki faaliyetlerine direnen tek gücün Etiyopya olması. İmparatorluğun uzun saltanatı 1270'te Solomonid Hanedanı'nın Zagwe Hanedanlığını devirmesiyle başladı. Zamanla bazı medeniyetleri de içine katarak büyümeye başladı. Etiyopya İmparatorluğu 799 yıl boyunca aralıksız bir şekilde hüküm sürdü. Ta ki Avrupa ülkeleri bu durumu fark edene kadar. İtalya 1890'lı yıllarda Etiyopya İmparatorluğu'na savaş ilan ettiğinde imparatorluk çökmeye başlamıştı. İtalya-Habeşistan Savaşı'nda Etiyopya İmparatorluğu işgalci İtalyan kuvvetlerini bir şekilde durdurmayı başardı. Ancak 1935 yılında ise İtalya'yı yöneten Mussolini askerlerine Etiyopya'yı istila etmelerini emretti. Yaklaşık 7 ay süren 2. Savaşın sonunda Etiyopya 1941 yılına kadar İtalya'nın sömürgesi oldu. Etiyopya İmparatorluğu önceki anlattığım imparatorluklardan farklı olarak sınırlarını aşmadı ve kaynaklarını tüketmedi. Aksine Etiyopya güçlü ülkelerin istediği kaynaklara sahipti. Her ne kadar iç savaşlar Etiyopya'yı zayıflatmış da olsa en nihayetinde Etiyopya'nın düşüşüne yol açan İtalya'nın genişleme arzusuydu. Serinin ilk videosunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.